Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alev'le Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için altı kadayıf üstü baklava nefis bir badayıf tarifi hazırladım. Kanalımda buna benzer birçok tarifim vardı. Bu güzel tarifi de sizlerle paylaşmak istedim. Hiç zaman kaybetmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Tatlımın ilk olarak şerbetini hazırlıyorum. Bunun için tencereye 4 su bardağı toz şekeri alıyorum. Daha sonra 4 su bardağı su ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. İçerisine son olarak bir dilim limon koyuyorum. Daha sonra tencerenin altını yüksek ateşe getirerek şerbetimi kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra tencerenin altını kısık ateşe getiriyorum ve 20 dakika boyunca kaynatma işlemine devam ediyorum. Badayıfımızın çıtır çıtır olması ve hamurlaşma olmaması için şerbetin kıvamı oldukça önemli. 20 dakikanın sonunda şerbetim kıvamını aldı. Soğuduktan sonra kıvamı çok daha güzel olacak. Şimdi kaynayan şerbetimi soğuması için kenara alıyorum. Diğer yandan hemen badayıfımı hazırlıyorum. Tarifim için 40'a 30 santim ölçüsünde dikdörtgen fırın tepsisi kullanıyorum. 1 yemek kaşığı dolusu tereyağını alarak fırça yardımıyla her yerini güzelce yağlıyorum. Tepsimi güzelce yağlayarak hazırladım. Tarifim için yarım kilo çiğ kadayıf kullanıyorum. Kadayıfın tamamını tepsiye aldıktan sonra elimle güzelce didikliyorum. Kadayıfımın tamamını tel tel ayırıyorum. Kadayıfın tamamını hazırladım. 200 gram tereyağını eriterek hazırladım. İçerisine yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bu arada tereyağının soğumuş olması gerekiyor. Sıcak ya da ılık kullanmanız halinde tatlınızda hamurlaşma olabilir. Erittiğim tereyağının içerisine sıvı yağ ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Hazırladığım yağlı karışımın 4'te 3'ünü kadayıfın üzerine döküyorum. Kalan yağı da baklava yufkalarımızın aralarını yağlamak için kullanacağız. Yağı kadayıfın üzerine döktükten sonra güzelce harmanlıyorum. Ve de hazırladığım yağlı karışımın her teline gelmesini sağlıyorum. Güzelce harmanlayarak kadayıfımı hazırladım. Şimdi hazırladığım kadayıfı tel tel ayırarak tepsinin tabanına yerleştiriyorum. Kadayıfı tepsiye eşit bir şekilde yaymaya özen gösterelim lütfen. Çünkü her yerinin kalınlığı eşit olmalı. Kadayıfın tamamını tepsiye yaydıktan sonra elime poşet eldiven geçiriyorum. Böylelikle kadayıflar elime yapışmayacak. Üzerine iyice bastırıyorum ve sıkılaştırıyorum.
Tıpkı basma kadayıf yapar gibi üzerine bastırıyoruz. Kadayıfın üzerine iyice bastırarak hazırladım. Şimdi kadayıfın üzerine 100 gram kaymağı eşit bir şekilde koyuyorum. Dilerseniz tatlınıza kaymak koymadan da yapabilirsiniz. Ben daha lezzetli olması için kaymak kullandım. Kaymağın tamamını koyarak hazırladıktan sonra şimdi üzerine bolca robottan geçirdiğim cevizi serpiyorum. Tarifim için 300 gram ceviz kullandım. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Cevizin tamamını üzerine koyarak hazırladım. Şimdi tepsimi kenara alıyorum. Tarifim için 24 adet baklavalık yufka kullandım. Yufkalarımı ikişer tane koyarak üzerine yağ süreceğim ve üst üste koyacağım. İlk olarak 20 adet baklavalık yufkayı kenara alıyorum. 20 adet baklavalık yufkayı tepsinin ölçüsüne göre kesiyorum. En son üzerine koyacağım 4 adet yufkayı kesmeyeceğim. Onu zaten birazdan göreceksiniz. Üzerine koyduğum yufkaları daha sonra bıçak yardımıyla keseceğim. Böylelikle üzeri kusursuz görünecek. İlk olarak 2 adet yufkayı alıyorum. Kalanların üzerine bezle kapatarak kenara koyuyorum ki üzerleri kurumasın. Çünkü baklavalık yufka kurumaya çok müsait bir yufkadır. İki adet yufkamı tepsiye koyduktan sonra üzerine tereyağlı sıvı yağ karışımı ile ince bir tabaka halinde yağlıyorum. ...20 adet yufkamı aynı şekilde aralarına yağ sürerek üst üste koyuyorum. Biraz önce de belirttiğim gibi ikişer tane yufka koyuyorum. Tarifimin bütün detaylarını videomda sizler için paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı bekliyorum. Gördüğüm an yorumlarınıza hemen dönüş sağlayacağım. ...20 adet yufkayı üst üste koyarak yağladıktan sonra şimdi kesmediğim 2 adet yufkayı üzerine koyuyorum. Gördüğünüz gibi kenarlarından fazlalıkları çıktı zaten. Birazdan bu kenarlarından çıkan fazlalıkları keseceğiz. En son üzerine 2 adet yufkamı da koyuyorum. Yufkayı koyduktan sonra her yerini eşitliyorum. Şimdi bıçağın arka kısmı ile görmüş olduğunuz gibi kenarlarındaki fazlalıkları kesiyorum. Baklavamızın tüm işlemi artık bitti. Şimdi kesiyoruz. Bir diğer taraftan da fırınımı 180 derece alt üst fanlı ayarı açarak ısıtıyorum.
Badayıfımı hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak pişireceğim. Fırının en az bir 10 dakika öncesinde açılıp ısınmış olması oldukça önemli. Badayıfımızın kesme işlemi artık bitti. Şimdi üzerine yarım su bardağı sıvı yağ fırça yardımıyla sürüyorum. Her yerine gelecek şekilde sürmeye özen gösterelim. Kuru bir yer kalmasın lütfen. Ve şimdi hazırladığım tepsiyi önceden ısıttığım 180 derecelik alt üst fanlara koyarak pişiriyorum. 40 dakikanın sonunda pişen tatlımı fırından çıkartıyorum. Fırından çıktıktan sonra bir 10 dakika bekletiyorum. 10 dakikanın sonunda ilk sıcaklığı giden tatlımın üzerine buz gibi şerbetimi döküyorum. Gördüğünüz gibi şerbetimiz oldukça kıvamlı. Kıvamlı bir şerbet her zaman tatlımızın çıtır olacağı anlamına gelir. Şerbetini döktükten sonra en az 2 saat boyunca dinlendirmemiz gerekiyor. 2 saatin sonunda süsleyip servis edebilirsiniz. Ben süslemek için toz fıstık kullandım. Her bir dilimin üzerine biraz toz fıstık koyuyorum. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı ve kat kat oldu. Yapımı hem çok basit hem de gerçekten çok gösterişli bir tatlı. Badayıfımı hemen servis tabağına alarak sizler için sunuma hazırlıyorum. Şerbetini tam çeken çıtır çıtır badayıflarım artık servis için hazır. Bu lezzetli tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler de bayrama farklı bir tatlı yapmak isterseniz bu lezzetli tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.